Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Geely Galaxy L7. L7 demiyorum, bilerek L7 diyorum. Şimdi size birkaç marka sayacağım. Volvo, Renault, Polestar, Zeekr, Proton. Hepsi de oldukça başarılı ve takip edilen markalar değil mi? İşte Geely bu markaların bazılarıyla çok büyük işbirliği içinde ve hatta bazılarında sahibi. Mesela Volvo gibi. Böylesine köklü ve efsaneleşmiş markalara sahip olunca da kendi adına çıkardığı otomobiller de bir hayli başarılı oluyor. Bugün 1370 kilometre menzili, hibrit motoru ve etkileyici tasarımıyla Galaxy L7'yi yakından tanıyacağız. Tabii bu güzel otomobili tanımamızı sağlayan sıkı takipçilerimizden Kaan'a da buradan selam gönderiyorum. Galaxy L7 ilk kez 2023 yılında yollara çıktı. Artık burada fazlasıyla alıştık tabi. Yepyeni modeller tipik yaz dizileri gibi birkaç model bile üretilemeden yeni isimlerle, yeni tasarımlarla önümüze geliyor. Tabi Geely'nin şöyle bir farkı var ki Geely kendisi gibi köklü geçmişe sahip markalara sahip olmasıyla avantajını gösteriyor. Geely kompakt modüler mimarisi üzerinde üretilen yeni Galaxy L7'ye önden baktığımızda kaput boyunca uzanan parça üzerinde farlar dikkatimizi çekti. Ana far grubunun tamponda olduğu ön tarafta kapalı bir tasarım kullanılmış. Bana biraz Lexus LFA farlarını hatırlatan bu detayı sevdim. Siyah renginde çok fark edilmeyen bu düz tasarımda marka logosunun da değiştiğini görüyoruz. En altta ise radar sensörü ve havalandırma girişi konumlanmış. Genel hatlarıyla sade ve basit duran yeni Galaxy L7 öyle aman bir heyecan yarattı diyemem. Fakat yine de başarılı olduğu kesin. Profil klasik SUV tasarımlarını hatırlatırken gücünden taviz vermemiş. Yeni Galaxy L7'nin profiline geçtiğimizde ufak tasarım detayları hemen burada gözümüze çarpıyor. Kaputtan uzanıp A sütunun altında biten, çamurluktan C sütununa uzanan bu çizgiler ışık altında estetik bir duruş katmış. Tabi siyah renkte bunların hiçbirini göremiyoruz. Kapı kollarının artık elektroniğe doğru evrildiği Çinli modellerde klasik bir şey görmek beni şaşırttı doğrusu. Genel hatlarıyla sade olan profilde çamurlukların büyük, siyah parçaları lastikleri olduğundan daha büyük göstermiş. Jantlar da yine çok kolu formda olup 235, 55, 18 ya da 235, 50, 19 inç boyutlarına satın alınabiliyor. Renk seçeneklerinde ise 6 farklı dış renk beğeninize sunulmuş. Boydan boya uzanan stoplar artık çok alışılmış gelse de Geely farkını ortaya koymuş. Yeni Galaxy L7'nin profilde başlayan stoplarıyla arka tarafına doğru geçtiğimizde farklı bir tasarımla karşılaşıyoruz. Arka tarafı boydan boya kesen stopların bu şekilleri sayesinde onun Geely olduğunu hemen anlayacaksınız. Tabi bu hafif fastback bagaj kapağı da etkileyici görünüyor. Yalnız spoiler ve difüzörle birlikte arka taraf Galaxy L7'nin en spor olduğu tek yer olmuş. Kocaman bir izlenim vermesi de bizim hoşumuza gider. Kocaman demişken gelin bakalım yeni Galaxy L7'de bizi nasıl bir boyut bekliyor. Yeni Galaxy L7 4700 mm uzunluğunda, 1905 mm genişliğinde ve 1685 mm yüksekliğine sahip. Dingil uzunluğunda ise 2785 mm boyut sunuyor. Yani böyle bir SUV'ye de böyle bir boyut yakışırdı. Ekran cenneti konsol ve geniş iç hacmiyle iç mekan özelliklerine kesinlikle bayılacaksınız. Yeni Galaxy L7'nin kapılarından geçip iç mekana adım atarken dışarıdaki sadeliğin iç mekanda şık detaylarla süslendiğini görüyoruz. Elektrikli koltuklar konforlu olmakla kalmayıp tasarımlarıyla da bizi memnun etmeyi başardı. Bu koltuklara oturduğumuzda ellerimizin arasında benim tasarımını çok beğendiğim direksiyon simidini buluyoruz. Yeni Geely logosunu da buraya koymuşlar. Ufaktan bir Hyundai direksiyonlarını anımsatmış olsa da kullanım tarzı olarak böyle bir cüsseyi rahatlıkla hissettirir. Altıgen formu da spor tarafına bir gönderme oluyor. Büyük konsolun şoför kısmı sürücüye biraz daha yakın konumlanmış. Bunun iki nedeni var. Hem sürücü hakimiyetini arttırıp araçla ilgili biraz daha yakın bağ kurulmasını sağlamak hem de head-up display ekranı için biraz daha alan kazanmak. Direksiyonun hemen arkasındaki bu ufak şeyi fark etmişsinizdir. Bu bir sensör ve sizi izleyen bir sensör. Ya kardeşim bu sensör benim neyimi izliyor derseniz tam olarak sizin yorgun olup olmadığınızı görerek duruma göre sizi uyarıp dinlenmeniz için sizi takip ediyor. Cidden ilginçmiş. Onun hemen arkasında tamamen dijital gösterge ekranı bulunuyor. Grafikleri, tasarımı ve özellikleriyle ben bu ekranı beğendim. Konsolun ortasında ise dikine yerleştirilmiş devasa multimedya ekranı sayesinde araçla ilgili her şeyi yapabiliyorsunuz.
Artık biliyorsunuz otomobillerin iç mekanlarında, özellikle de böyle elektrikli otomobillerin iç mekanlarında fiziksel tuş kullanımı fazlasıyla azaldı. Bu durum tasarımsal açıdan farklı şekillerle değerlendirilebilir. Artık hepimiz cep telefonları sayesinde ekranlara da alıştık. Fakat hayati anlarda her şeyin bu şekilde ekranlara emanet edilmesine eminim alışamamış insanlar halen vardır. Bu defa orta konsola geçmeden Galaxy L7'nin yolcu tarafında bulunan 3. ekranına göz atalım. Ekranlara çok alıştık dedik ya. Otomobillerde eğer cep telefonu size yetmezse diye bir de böyle bir ekran daha yan tarafta seyahat edecek kimselere verilmiş. Tabi yan tarafta seyahat edeceklere sağlanan lüks bununla da kalmamış. Yardımcı pilot özelliği sayesinde koltuk dinlenme pozisyonuna geçerek sizi ultra lüks bir konforda sağlıyor. Tuşun olmadığı orta konsolda ne olur? Cep telefonlarını bırakıp şarj edebileceğiniz böyle bir alan olur mesela. Sürgülü kapakla gizlenmiş bardaklıklar ve saklama alanında, ki ne saklama alanı, oldukça iş görür. Vites kolu da artık çok alıştığı silecek kolunun yerini alır. Klasik kol dayama içinde saklama alanında yeni Galaxy L7'nin artıları arasında bulunuyor. Gökyüzünü yakın eden panoramik cam tavanda sizi bekliyor. Demem o ki kabin her anlamda bizi memnun etmeye başardı. İşlevsel özellikleriyle de bunu göstermesi bizden artıyı kaptı. Hadi gelin bir de arka koltuklara bakalım. Yeni Geely Galaxy L7'de arka koltuklarda sırt ve bel desteği sunuluyor. Buna bazı markaların önem vermemesini esefle karşılarken böyle bir detayı görmek beni memnun etti. Diz ve baş mesafesiyle de memnun olurken havalandırma çıkışları ve USB bağlantı noktalarının çeşit sayısı konfor öğeleri arasında bulunuyor. Yeni Galaxy L7'lerin en çok vakit geçireceğimiz iç mekan tasarımı bizden tam not almayı çok rahat başardı. Bir de bu başarıyı 1890 litrelik bagaj hacmiyle taşlandırmak fazlasıyla havalı. Çinli olmasının en büyük avantajlarından standart sürücü ve güvenlik özellikleriyle Geely golü burada atar. Yeni Geely Galaxy L7'de Volvo'dan da aldıkları o güvenlik prestijinin etkilerini fazlasıyla yaşıyoruz. Bunun en büyük göstergelerinden ilki hava yastıklarının sayısı ve sürüş sırasında yardımcı pilot olarak adlandırdığı yan yolcunun konforundan nasıl ödün vermiyorsa güvenlik konusunda da ödün vermiyor. Başüstü hava yastıklarıyla 0,04 saniyede başınızın konsola vurmasına engel olunuyor. Hemen bir hatırlatma, bizi halen abone olmadan izleyen sevgili takipçilerimizi de kanalımıza abone olmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Tabi güvenlik sadece kaza anında olmaz diyerek sürüş sırasında da hem güvenliği hem de konforu üst noktalara çıkaran Geely, öndeki aracın hızına göre hızınızı otomatik olarak ayarlayan otoyol sürücü destek sistemi, santimetre düzeyinde iyi çalışarak konumunuzu harita üzerinde canlı olarak izlemenizi sağlayan sistem, tabi bu özellik beraberinde otonom sürüşü de getiriyor. Bu otonom sürüş de öyle ileri gidiyor ki yol ayrımlarında dahi muazzam şekilde çalışıyor. Tabi muazzam çalışması için tek bir şey gerekli, o da yol çizgilerinin belirgin olması. Otonom sürüşte beni çok heyecanlandıran diğer özellik ise mesela aracınızı 120'ye sabitlediniz, böyle yolda aka aka gidiyorsunuz. Bizim ülkemizde meşhurdur sol şeritte 70-80'e gitmek, arkadaşın teki de böyle çıktı karşınıza. Galaxy L7 hiç frene basmıyor. Eğer müsaitse otonom şekilde önünüzdeki aracı geçiyor. Bu özelliğe bir de selektör ve korna eklenirse süper olur diye düşünüyorum. Bunların dışında kör nokta uyarı sistemi, şerit takip asistanı, akıllı uzun ve kısa far sistemi, trafik işaretlerini okuma sistemi ve otomatik acil fren sistemi yeni Galaxy L7'de sizi bekliyor. 1370 km menzili, hibrit motoru ve çok daha fazlasıyla Galaxy L7 bizi tatmin eder. İç mekanda fark etmişsinizdir. Yolcu koltuğuna bile yardımcı pilot ismini takmasından belliydi Geely'nin böyle bir şey yapacağı. Motor konusunda bizi elektriğe mahkum etmeyen Galaxy L7'de 1.5 litre hacminde 4 silindirli motora 18.7 kWh hacminde batarya eşlik ediyor. Şarj edilebilir hibrit olan bu motor 3 ileri DHD şanzımanla yönetiliyor. DHD şanzımanı ve detaylarında eğer isterseniz başka bir videoda detaylıca konuşuruz. Toplamda 385 beygir güç, 535 Nm tork üreten Galaxy L7 tam dolu batarya ve depoyla 1370 km yol gidebiliyor. Bu işte fazlasıyla etkileyici. Tamamen elektrikli olaraksa 115 km menzili vaat ediliyor. Tasarımıyla, motor özellikleriyle ve güvenliğiyle göz dolduran Geely Galaxy L7 bu dolunun dolusu özelliklerine rağmen sadece $19.500 gibi bir fiyattan alıcılarını bekliyor. Sizce bu fiyat Avrupa ya da Türkiye'ye gelirse kaç bin doları bulur?
Yeni Geely Galaxy S7'nin baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben hem geçmişe dayanan kalitesi hem de sunduğu özelliklerinden dolayı yeni Geely Galaxy S7'ye kesinlikle bir şans verirdim. Tabii fiyatı da görmezden gelinmeyecek bir seviyede. Peki siz yeni Galaxy S7 hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Galaxy S7 hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.